Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere orkidelerinizi kendi toprağı dışında yetiştirebileceğiniz farklı yöntemden bahsedeceğim. Bu gördüğünüz orkidelerim yapmış olduğum yöntem ile yeniden yaprak ve kök çıkaran orkideler. Gördüğünüz üzere yaprakları solan ve ölmek üzere olan orkidelerden bir tanesi bu. Bu tarz orkideleri kurtarmak mümkündür. Eğer orkidenizin hiç kökü yoksa ya da orkidenizin kök sayısı az ise bu anlatacağım yöntemi deneyebilirsiniz. Gördüğünüz üzere bu gördüğünüz yeşil köklerin hepsi yeni çıkan kökler. Orkideler özellikle ilkbahar ayında hem yeni yapraklar hem yeni kökler çıkarmaya başlar. Bu yüzden orkide toprağını değiştirecekseniz ya da saksı değişimi yapacaksanız bu ilkbahar ayında ideal olan bir zaman dilimidir. Şimdi sizlere orkidelerinizi yeniden canlandırmak için püf noktalardan bahsedeceğim. Bugün özellikle sarımsak kullanıyorum. Sarımsağı orkidelerde birçok sebepten dolayı kullanabilirsiniz. Bildiğiniz üzere sarımsağın antioksidan özelliği çok yüksek. Yani aynı zamanda dezenfekte etme özelliği var. Orkidelerde eğer bir hastalık varsa yapraklarda ya da köklerde ya da bir böceklenme varsa sarımsak kullanmanızı tavsiye ederim. Bu orkidenizin iyileşmesine yardımcı olacaktır. Özellikle yaprak hastalıklarında da ya da orkidelerinize ayda bir sıvı bitki besini olaraktan da sarımsağı verebilirsiniz. Bununla ilgili videolarım var. Kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Şimdi doğramış olduğum 2 diş sarımsağı bir cam şişenin içerisine koyuyorum. Üzerine biraz arıtma suyu koyuyorum. Normal çeşme suyu da koyabilirsiniz. Bu karışımı bir gece dinlendireceğim. Bir gece yani 12 saat dinlendirdikten sonra bu karışımı orkidelerimizde nasıl kullandığımı göstereceğim sizlere. Evet, bir gece beklettim. Bir gece beklettiğimiz sarımsaklı suyu kapağını açıyorum ve bunu süzeceğim. Özellikle içerisindeki sarımsak parçalarının değmemesi gerekiyor orkidenin köklerine ya da yapraklarına. Süzüyorum. Sarımsaklı su çok etkili bir sıvı bitki besinidir. Kesinlikle sarımsağı direkt orkidelerinizi kullanmayın. Bakın bu biriken su bir gece beklettik fakat şu anda konsantresi yüksek olduğu için direkt kesinlikle orkideleri kullanmıyoruz. Bunun üzerine gördüğünüz üzere bakın 200 milimin üzerine 400 milim kadar su koydum ve böylelikle daha hafif hale getirdik. Şimdi bu suyu için kullanacağım? Orkidemi dezenfekte etmek için. Eğer orkidelerinizde elimdeki orkide gibi çok az kökü kaldıysa ve bu kökleri giderek çürümeye başlıyorsa bu orkidelerinizi dezenfekte etmek için mutlaka sarımsaklı su kullanın. Bakın gördüğünüz üzere kökleri çürüdü ve çok az kökü var. Giderek de çürümeye devam ediyor. Bu köklerde bir hastalık ya da bir enfeksiyon olduğunu gösteriyor. Böyle durumda çürüyen yerleri kesmeniz gerekiyor. Ve çürüyen yerleri temizledikten sonra mutlaka orkidemizin yapraklarından başlayarak sarımsaklı su ile dezenfekte ediyoruz. Yaprakların üstlerinde ve altlarında birçok hastalık olabiliyor. Bizim göremediğimiz ya da böcekler olabiliyor. Yeni ekeceğimiz yerinde bu orkidenin daha sağlıklı büyüyebilmesi için bu dezenfekte işlemini yapmanız gerekiyor. Hiçbir işlem yapmadan herhangi bir yöntem uygularsak herhangi bir hastalık ya da böcek varsa devam eder. Bu yüzden bu dezenfekte etme yöntemi önemli. İster sarımsaklı su ile, ister oksijenli su ile ya da başka yöntemlerle orkidenizi dezenfekte edin. Ve şimdi köklerini dezenfekte edeceğim. Bunun için daha geniş bir tabağa alıyorum ve orkidemi içerisinde 30 dakika bekleteceğim ve 30 dakika sonra tekrar sizlere ne yapacağımı göstereceğim. Evet, 30 dakika beklettiğim orkidemi artık içerisinden çıkarıyorum. Daha fazla içerisine tutmanıza gerek yok. Şimdi orkidemi yeni yerine alacağım. Bunun için böyle bir plastik bir bardak var. İsterseniz cam şişe de kullanmanız gerekiyor. Burada önemli olan şeffaf olması. Çok az su koyuyorum ve orkidemi içerisine oturtuyorum. Bu bir su kültürüdür. Fakat bu yöntemde orkidenizin köklerinin sadece uçları suyun içerisine değmeli. Kesinlikle su kültüründe çok fazla su koymayın ve bu su bakın miktarı bu kadar. Bunlar da benim diğer su kültüründe büyüttüğüm orkidelerim. Hemen sizlere yakından sonuçlarını da göstermek istiyorum. Bakın bu orkidem uzun süredir su kültüründe olan bir orkide. Köklerinin büyük bir çoğunluğu çürüktü. Daha yakından sizleri göstermek istiyorum. Bakın bunlar yeni çıkan kökler.
kültüründe dikkat etmeniz gereken, bakın saksı dibindeki su bu şekilde yeşil renge dönünceye kadar suyunu değiştirmenize gerek yok. Ve kesinlikle çok sık su değiştirmeyin. Çünkü sürekli su değişimi ister istemez orkidenin gelişimini durdurur. Ben bu şekilde suyu azalıncaya kadar, renk değiştirinceye kadar bekletiyorum. Ve daha sonra bu suyu değiştiriyorum. Bakın şimdi yıkadım suyu bittikten sonra ve yine bir parmak kalınlığında su koydum. Yani suyun değiştirme zamanı suyun azalmasına bağlı. Haftalara göre değiştirmiyorum kesinlikle. Ve tekrar bakın orkidemi içerisine koyuyorum. Ve daha sonra orkidenizi mutlaka bol ışık alan pencereye yakın bir yere konumlandırmanız gerekiyor. Bu da yine orkidenin yeni kök çıkarmasını kolaylaştıracaktır. Bakın diğer bir su kültüründe büyüttüğüm bir orkidem. Bunu da hemen yakından gösteriyorum size. Gördüğünüz üzere suyun rengi yine yeşil ve birçok yeni kökler çıkardı. Orkideler sadece suda çok iyi gelişim gösterebilirler. Ve gördüğünüz üzere bakın suyun rengi bu şekilde ve suyu azalmadıkça, rengi değişmedikçe değiştirmiyorum. Özellikle su kültüründeki orkidelere sıvı bitki besinleri verebilirsiniz. Muz kabuğu suyu, yumurta kabuğu suyu ya da sarımsaklı su verebilirsiniz. Fakat bunları kısa süreliğine 3 saatliğine falan vermeniz gerekiyor. Ve daha sonra bu suları döküp normal arıtma suyu koymanız gerekiyor. Bakın yine su kültüründe yeni yapraklar çıkaran bir orkidem. Bu orkidemin hiç yaprağı neredeyse kalmamıştı ve çürümeye başlamıştı. Şu anda yeni yaprak çıkardı ve eski yapraklarda yavaş yavaş canlanmaya başlıyor. Ve yine gördüğünüz üzere birçok yeni kökü var. Bu yöntemde orkideleriniz köklenebilir ve bol bol sağlıklı hale gelebilir. Umarım bu anlattığım bütün püf noktalar sizler için faydalı olmuştur. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Bol bol yorumlar yapıp yorumlar kısmında da sorularınız varsa sorabilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.